Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu özellikle çekiyorum. Çekmemin nedeni şu. C Sharp Visual Studio 2022 kurulumu sırasında kurulum yaptıktan sonra daha doğrusu proje oluştururken Forms projesi oluşturduktan sonra öğrenciler Toolbox araç kutusu görünmüyor diye çok fazla sayıda yorum veya mail geliyor bana, mesaj geliyor ya da Instagram'dan da mesaj gelebiliyor, mail de atılabiliyor. Çok fazla sayıda yorum, özellikle yorum yapılıyor. Bunlara bir cevap niteliğinde ve çözüm niteliğinde bir video yapmak istedim. Şimdi Visual Studio'yu ilk kurulum videosunu yaptığımızda Visual Studio 2022 kurulumu yaptık ve orada sizler de videoyu izlediğiniz üzere bir Forms uygulaması oluşturduğumuz zaman araç kutusu gözüküyordu. Ama Microsoft zaman zaman Visual Studio 2022'ye eklemeler yapıyor, güncellemeler yapıyor. Yani bu yaptığı güncellemeler sonucunda bazı şeylerin çalışması için ek bir iki ufak bir şey yapmanız gerekiyor. Ayar yapmanız gerekiyor. Yani aslında yapılacak iş çok ufak bir şey ama işte bunu gözden kaçınca yani ya da internette doğru bir şekilde bazı arkadaşlar araştıramıyor, bulamıyorlar. Sıkıntı yaşıyorlar daha doğrusu. Bu sıkıntı yaşadıkları zaman da form oluşturuluyor ama araç kutusu gözükmüyor. Bunu aslında gözükmesini sağlamak çok basit. Çok basit. Ben şimdi sizlere bunu göstereceğim. Bunun görüntüne araç kutusu görünmeyen arkadaşlar neler yapması gerektiğini anlatacağım. Şimdi Visual Studio 2022 var bende. En güncel olarak güncelledim yani. Visual Studio 2022'yi güncelledim ben. Şu anda Ekim 2023 ayındayız ve Ekim ayındayız 2023 yılının ve en güncel Visual Studio 2022 tüm güncellemeleri yapılmış durumda. Yani siz şu an kursanız sizinle aynı benimle aynı IDE'yi kullanıyor olacaksınız. Şimdi ben tabii daha önce bu sorunla karşılaşıp bunu çözdüm. Ama sizlere göstermek istiyorum bunun çözümünü. Geçen sene böyle bir sorun yoktu. Dediğim gibi Visual Studio güncellemeler sırasında Microsoft bazı ayarları değiştiriyor. Sizin o ayarlardan bazı şeyi açmanız ya da değiştirmeniz gerekiyor. Bunu anlatacağım şimdi. Şimdi Visual Studio 2022'ye gelin, yeni bir proje oluştur diyelim. Burada arkadaşlar en çok işte karşılaşılan sorun. Şuradan ben göstereyim direkt. Benim burada daha önce açtığım projeler var. ASP.NET falan, C++ ama özellikle C Sharp Forms ile ilgili olandan bahsediyorum ben. Bu video bununla alakalı. Şimdi buradan C Sharp'ı seçiyorsunuz değil mi? Burada bakın bizim Windows Forms var. Bakın Windows Forms uygulaması. İki tane var. Bir tanesi .NET Framework. Bu .NET Framework dediği Microsoft'un 2000'li yılların başında çıkardığı .NET Framework. 1, 2, 3, 4 şeklinde devam edip giden eski yapısı. Bu ise Windows Forms uygulaması dediği yeni Windows Core uygulaması. 6, 7 ve ileride 8 vesaire çıkarsa onunla birlikte devam edecek olan Windows mimarisiyle yapıyorsunuz bunu. Bunu .NET Framework mimarisiyle oluşturuyor. Bunu da Windows Forms uygulaması bunu da yeni mimariyle oluşturuyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Dersler açısından ikisinde de devam edebilirsiniz. .NET Framework seçtiğiniz zaman Toolbox gözüküyor olabilir. Bazı öğrenciler diyor hocam .NET Framework açtığım zaman Toolbox gözüküyor ama bunu seçip bununla proje oluşturduğum zaman gözükmüyor. Sıkıntı yok. Buna devam edebilirsin. Yani Windows Forms bizim eğitimde bir Windows Forms uygulaması nasıl yapılır, işte butonlar nasıl konulur, text box nasıl konulur, text area nasıl kullanılır, combo box vesaire bunları öğretiyoruz. Bunlar ikisinde de aynı. Sadece projenin kullandığı teknolojiler farklı. Şimdi onu da anlatacağım arkadaşlar. Bununla peki hocam yapılamaz mı? Yapılır. Yapılıyor ama ufak bir değişiklik yapmanız, ufak bir ayar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu göstereyim size. Şimdi Windows Forms uygulamasını seçin. Zaten kurulum videosunda bunu seçtiriyorduk size. Bunu seçin. Sonraki deyin. Bir tane proje oluşturuyor. Bu şekilde bırakabilirsiniz default olarak. Sonraki deyin. Burada bakın seçenek olarak .NET 6 ya da 7'yi seçmemizi, ikisinden birini seçmemizi istiyor. Burada mesela 7'yi de seçebilirsiniz. Fark etmez eğitim açısından. Ben uzun süre destek .NET 6'yı seçiyorum. Eğitimler çünkü 6'ya göre çekmiştim ben eğitimleri ama 7'yi seçerseniz de hiç fark etmez. Eğitimlerde 7 ile seçip de ilerleyebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Çünkü bu .NET 6 ile 7 arasındaki ufak tefek farklar bizim eğitimimiz kapsamı dışında arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Oluştur diyorum.
Şimdi bir tane Windows Forms uygulaması oluşturacak. Burada araç kutusu sorununu birlikte bakacağız. Şimdi arkadaşlar bir IntelliSense'in başlatmayı tamamlaması bekleniyor. Bekleyin bunu. Bakın bu bilgisayarınız yavaşsa uzun sürer. Hatta 8 GB'dan az RAM'iniz varsa takılır burada. Yani sizlere tavsiyem şu. 8 GB'dan az RAM'i olan arkadaşlar mutlaka minimum 8 ama tavsiyem benim RAM 8'den fazla arkadaşlar. Bu bilgisayarın RAM'i kesinlikle 8'den fazla kullanıyorum ben. Yoksa çok yavaş çalışıyor. 8'den fazla olsun. 8 GB'dan ama minimum 8. 4 ile falan belki çalıştırır. Hiç denemedim. 4 GB'da yazılım yapmak çok zor arkadaşlar. 4 GB RAM'de yazılım bence yapılmaz. 8 minimum yapın ama tavsiyem 8'in de üstüne çıkın. İmkanınız varsa. Bir. İkincisi de disk olarak SSD kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi açıldı. Bazı arkadaşlarda bu açık gelmiyormuş. Yorumlardan okuduğum kadarıyla. Açık gelmiyorsa şuradan çift tıklayıp açın arkadaşlar. Yani çok basit. Hocam bende bazı arkadaşlar şöyle mail atıyor, yorum yazıyor. Hocam bende kod kısmı açılıyor. Yani şu açılıyormuş bazı arkadaşlarda. Bakın kod bu açılıyor. Hocam Forms açılmıyor. Basit. Şuraya geleceksin. Form 1 sağ tıkla. Tasarımcıyı görüntüle dediğin zaman bu gelir. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Derslerin içinde ben bu tarz şeyleri yapıyorum zaten. Dersleri izlerseniz devam edin. Sorunla karşılaşıp bırakmayın. Ya da hemen şey yazmanıza, soru sormanıza ya da ümitsizliğe kapılmanıza gerek yok. Dersleri izleyin. Bu tarz sorunları benim de karşıma çıkıyor ders sırasında ve çözüyorum. Onları gördüğünüz zaman sorun sizin için hallolur. Bakın böyle hallettik. Sağ tıkla tasarımcıyı görüntüle. Şimdi yani kapatsam bile yeniden şuradan çift tıklayarak açabiliyorsun. Peki bazılarında bu araç kutusu gözükmüyor. Bakın boş gelebiliyor. Boş gelen arkadaşlar ne yapacaklar? Bakın boş geldi bende de. Hocam boş. Yapmanız gereken şu arkadaşlar. Bakın sağ tık araç kutusunu sıfırla. İngilizce ise de bunun Reset Toolbox'tı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bakın araç kutusunu sıfırla. Bunu seçeceksiniz. Nereye geliyoruz? Araç kutusu genelin üzerine gelin. Araç kutusunu sıfırla. Seçin. Araç kutusu varsayılan ayarları geri dönülecek. Devam edeyim mi diyor. Evet deyin. Bakın bekleyeceksiniz. Başlatılıyor diyor. Bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bunu bekleyin. Bekleyin. Bekleyin ama gelmedi yine. Yine gelmedi. Sorun değil bakın. Bunların hepsini çözeceğiz. Kapatıyorsun. Araç kutusu. Araç kutusu bazılarında hiç gözükmüyor. Hocam bende gözükmüyor. Bakın görünüm diye bir sekme var. Buraya gelin. Araç kutusu var bakın burada. Şurada. Kısa yolu da Ctrl Alt X. Yani buraya menüye gelmeden klavyeden CTRL ile Alt X tuşuna basabilirsiniz. Ya da bence şu görünüme gelip buradakileri de bir tanıyın hem. Araç kutusuna tıklayın arkadaşlar. Bakın tıkladım ama yine gelmedi. Hocam yine gelmedi. İşte evet gelmeyecek biliyorum. Benim de karşıma çıktı. Bu durumda ne yapacaksınız? Kapatıp açıyorsunuz arkadaşlar Visual Studio'yu. Kapatın. Visual Studio'yu tekrar açıyorsunuz arkadaşlar. Visual Studio'yu tekrar açıyorsunuz. En son yaptığımız projeyi şunları kapatalım şöyle. Bakın şuydu. Sizin de aynı şekilde projeniz gözükür. Windows Forms App 10'du benim. Sizde ne yazıyorsa artık. Buna tıklayın. Açılıyor bakın. Yine aynı şekilde IntelliSense yani yapay zeka ile donatılmış yardımcı uygulama, yazılım, IDE'nin, Visual Studio'nun içindeki uygulama bu IntelliSense. Onu yüklüyor otomatik. Bunu istiyorsanız menüden araçlar seçeneklerden kaldırabilirsiniz ama gerek yok. RAM'iniz yeterliyse bence dursun. RAM'i çok düşük olanlar onu kaldırsınlar. İnternette nasıl kaldırılacağı detaylı yazıyor arkadaşlar. Bu da derste anlatmıyorum ben. Şimdi bakın açıldı. Araç kutusuna bakıyoruz. Bekleyin geldi. İşte hocam araç kutusu boş, araç kutusu boş, araç kutusu boş diye soruların cevabını verdim. Bakın araç kutusu doldurduk arkadaşlar. Ufak bir ayar yaptık ve araç kutusu artık geldi. Bundan sonra bakın butonumu koydum. Buraya bir tane text box koyacağım. Bir tane text box koydum. Butonuma çift tıkladım. Text box'ımın adına baktım. Adı neymiş? Text box 1. Geliyorum buraya. Text box 1 text eşittir araç kutusu sorunu
çözüldü dedim arkadaşlar. Save ettim. Bakın save ettim. Tekrar şunu tıkarsam bu geliyor. Çalıştırıyorum. Gayet de güzel çalıştığını göreceksiniz sizler de. Bakın araç kutusu sorunu. Burada tam göstermedi çünkü küçük kaldı, kısa kaldı. Şöyle biraz uzatalım bunu. Save ettim. Bir daha çalıştırıyorum. Özellikle bu uygulamayı yapma, çalıştığında görün diye yapıyorum arkadaşlar. Tamam bak çalışıyor. Windows Forms .NET Core 6.0 altyapısıyla beraber çalıştırdık. Bu 7'de de 8'de de yani seneye 8 çıkacak. 8'de de aynı şekilde bu problem böyle çözebilirsiniz arkadaşlar. Problem yok. Tamam çok basit bir çözümü var. Şimdi ikinci problem. İkinci problem şu. Hocam araç kutusu gözükmüyor. Aslında bunu bahsettim. İşte bazen kapatıyor arkadaşlar. Bu da kapanıyor. Bunların hepsi görünümde arkadaşlar. Bakın. Araç kutusu. Buradan diğerlerini de hepsini buradan bulup çıkarabilirsiniz. Araç kutusu bakın geldi. Şimdi üçüncü bir soru. Üçüncü bir problem işte bana yorumlarda ya da Instagram'dan mesajlarda karşıma çıkan. İşte arkadaşlar diyor ki hocam şuradaki özellikler Properties window'u gelmiyor bende. Şimdi kapatıyor yanlışlıkla arkadaşımız. Bilmeden kapatıyor ya da ne bileyim default böyle kapalı çıkıyor. Hocam bu gözükmüyor bende. Bulamıyorum. Nerede? Burada da bulamıyorum. Çözüm. Bak burada çözüm gezgini var ama çözüm gezgini burada. Burada özellikler gelmiyor. Bak onu da ne yapmışlar? Şuraya almışlar. Özellikler. Bak şurada bir tane simge var arkadaşlar. Tool simgesi var. Araç simgesi var. Bakın. Buna tıklayın. Özellikler yükleniyor. Bekleyin. Hop bu geldi. Hayır bu değil. Tabii ki şöyle yapalım. Bir daha tıklayalım. Bunun özellikleri geldi. Düzeltelim arkadaşlar bunu. Bir dakika. Şimdi save edelim. Şunu herhangi bir seçimi kaldır. Form 1 tabii. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın bak iyi oldu bu da. Şimdi hocam tıklıyorum buna gelmiyor ama bak neyin üzerinde tıkladım ben o yüzden gelmiyor. Şunu kapat. Şunu kapatalım arkadaşlar. Şunu da kapat. Bunu da kapat. Şimdi bak. Şunu tekrar açayım. Şimdi ben tutup WinForm Apps onun üzerinde buna tıklarsam bu gelir. Bunun özelliklerini açıyor. Ben halbuki ne istiyorum? Buna da gerek yok. Şu Form 1 CS, Form 1 C# dosyası, class dosyası üzerine geleceksiniz. Bu seçiliyken bu simgeye basacaksınız. Bak geldi. Bak butona bastım. Butonun özellikleri. Text box'ın özellikleri. Butona bastım. Butonun özellikleri. Bu şekilde arkadaşlar. Bak buradan. Yani buradan yapıyorsunuz. Buradan kapatıp buradan açıyoruz. Bunu şuradan kapattım. Tekrar Form 1'in üzerindeyken bak bunun üzerine gelip açacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz. Bakın. Yani aslında bunların çözümü bu şekilde çok basit. Bütün sorulara cevap verdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle Visual Studio ile ilgili çok fazla sayıda soru geliyor. Bunların çözümü böyle. Şimdi hocam her seferinde böyle mi yapacağız? Siz bu projeyi save edip kapatıp tekrar yarın mesela tekrar çalışmaya devam ettiğiniz zaman bu projeyi açtığınızda yine Toolbox gözükecek. Ya buton vesaire bunlar gözükecek. Ama yeni bir proje yaptığınız zaman mesela bizim projenin adı ne? WinForms App 10 Solution. Yeni bir proje oluşturduğum zaman, yeni bir solution oluşturduğum zaman mesela App 11 dediğim zaman onda yine gözükmeyebilir. Gözükmezse yine nasıl yapacağımızı anlattım. Bu videoda anlattığım şekilde yine aynı şekilde aynı işlemleri videonun başında anlattığım işlemleri yaptığınız zaman o proje içinde Toolbox'taki itemlar gözükebilir. Yani bu artık Windows Visual Studio'nun bir bug'ı mı diyeyim, bir ayar değişikliği mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum yani. Microsoft böyle yeni bir güncelleme yayınladığı zaman ya da yeni mesela Visual Studio 2022 bir sene önce indiren adam da 2022 indiriyor, siz de 2022 ama onun patch'i farklı, sizin patch'iniz farklı olabiliyor. İşte aradaki yeni patch'ler geldikçe ufak tefek ayar değişikliği yapıyor ama bunlar çok ufak. Ufak bir internet araştırmasıyla bunları çok rahat çözebilirsiniz ama ben yine de sizlere çözümü anlattım arkadaşlar. Burada arkadaşlar bazı arkadaşlarımız proje isimlerinde ya da şu dosya isimlerinde Türkçe karakter kullanıyorlar. Türkçe karakter kullanırsanız bu da hata alırsınız. Yani Türkçe karakter şeyde kullanmıyoruz. Dosya isminde, proje isminde, çözüm isminde, solution, şu çözüm. Bu isim bunlar da arkadaşlar mümkün mertebe lütfen Türkçe karakter kullanmayalım.
Tamam, Türkçe karakter kullanmayalım. Türkçe karakter kullanırsanız hata alabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim size. Aklıma gelenlerden bir tanesi buydu. Bir de bazı arkadaşlar çalıştırıyor, bir daha basıyor. Mesela bir kere çalıştırıyor hızlı. Bilgisayarları yavaş belki. Basıyor, çalışmıyor, bir daha basıyor. 2 defa çalıştırmaya çalışınca hata alıyor. Onlarda da sıkıntı olabilir. Yani hocam işte şöyle hata alıyormuş. Abuk subuk bir hata alıyorsanız Visual Studio'yu kapatıp mesela bir daha hızlı bir şekilde 2 kere basıyor. İde de hani tam algılayamıyor. Belki arkadaşın RAM'i düşük, CPU'su yavaş olabilir. O yüzden kapatıp açsın ya da şu kırmızıya basıp sonlandırsın. Yani burada şu kırmızı, az önceki kırmızı şey yanıyor olmamalı. Yani uygulama tam bitmeli. İkinci kez deneme yapacağınız zaman bitmeli. En kötü ihtimal stüdyoyu kapatıp açarsınız. Bütün bana gelen hatalarla ilgili çözüm yollarını söyledim arkadaşlar. Durum bu. Bir de sizlere tavsiyem. Şimdi sadece Visual Studio için değil, başka şeylerde de programlama ile ilgili hata, hocam şurada hata alıyoruz, burada hata alıyoruz gibi sorular soruyorsunuz yorum kısmına. Bunlar da ben dün bir duyuru yayınladım. Orada diyorum işte sorunuzu detaylı yazın. Ben bazen cevap veririm, bazen ben veremem. Vaktim olmayabiliyor. Başka arkadaşlar ama sağ olsunlar yardımcı oluyor. Yani sizler burada bir community gibi, yani bir topluluk, programcılar topluluğu böyle gibi insanlar birbirine yardım ediyor. Başka arkadaşlar yardımcı oluyorlar, görüyorum. İşte onlar ama benim ya da başka arkadaşların yardımcı olabilmesi için sizin sorununuzu detaylı yazmanız lazım. İşte şöyle bir hata alıyorum. Onu açıkça yazın. Ne yaptığın zaman alıyorsun? Neden alıyorsun? İşte hangi durumlarda aldın? Bunu yazın. Ona göre insanlar cevap yazar. İkincisi de mesela bir hata alıyorsun. Hata kodu da var. Bu sadece C# için değil. C++ olabilir. SQL olabilir. Hata alıyorsun. O hata kodunu önce bir Google'da arat. Yani yoruma yazmadan önce bir yazın arkadaşlar Google'a. Ki inanın %90 çok karşılaşılan bir hata çıkacaktır. Ki eğer yazılıma yeni başladıysanız herkesin günde binlerce kez karşısına çıkan bir hatadır ve internette bunun çözümü vardır. Google'a aratırsanız hata koduyla beraber hemen karşınıza çözüm çıkacak. Başkalarının cevap vermesini beklemeden kendi hatanızı kendiniz çözebilirsiniz. Çözmeyi de öğrenebilirsiniz. Sizin için de faydalı olur arkadaşlar. Bu şekilde sizlere söyleyeceklerim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.